Selamünaleyküm. Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için muhteşem bir ekmek tarifi vereceğim. Tencerede yapabileceğiniz en kolay, en lezzetli, en yumuşak ekmek tarifi. Kabarmalara doyamadı. Puf puf kabardı. Kat kat kabardı. Öncelikle hamurunu hazırlayalım. 3 su bardağı su. 550 milim. Bardaklarımı tam doldurmadım. Bardaklarım 200 milimlik. 550 milim yeterli. Un kalitesine göre su miktarı değişebilir. Bir paket maya, bir tatlı kaşığı şeker, 4 yemek kaşığı sıvı yağ. Güzelce karıştıralım. Şekerimiz erisin, mayamız aktif hale gelsin. Unumuzu ilave edelim. Unumuzu azar azar ilave edelim. Tuzumuzu koyalım. Bir tatlı kaşığı tuz. Spatula ile güzel bir hamur yoğuralım. Hiç elimizi vurmadık. Direkt spatula ile vura vura yoğurduk hamurumuzu. Tekrar unu ilave edelim. Toplamda 620 gram un kullandım. Tabi bu un kalitesine göre un miktarı değişebilir. Bazı unlar suyu çok çeker, bazıları az çeker. Bu şekilde yoğurursanız hamurunuz çok güzel olur. Ekmeğiniz de çok yumuşak olur. Puf puf kabarır. Spatulayı bırakana kadar yoğurun hamuru. Hamur spatulayı bıraktığı zaman tamam bu hamur olmuştur diyeceksiniz. Üzerine kapatalım, dinlensin. Görüyorsunuz çok güzel kabardı. Masamızı unlayalım. Masamızda bir kez daha yoğuralım. Kıvamını görüyorsunuz. Akıcı bir kıvamı var hamurun. Ekmek hamuru sert olmaz. Sert olursa güzel yumuşak olmaz. Ertesi güne kaldığı zaman bayatlar sert olur deyin düşünmeyin. Pamuk gibi yumuşacık. İçe doğru katlayaraktan yoğuralım bu şekilde. Bu şekilde masamızda 5-6 dakika yoğuralım. Hamurumuzu toparlayalım. Hafiften unlayalım elimize yapışmasın. Altını üstünü tekrar ortaya toparlayalım. Çok kolay bir tarif. Çok da lezzetli oluyor ekmeği. İçerisinde katkı maddesi yok. Gayet doğal, güzel, lezzetli ekmek. Hamurumuzu beze haline getirdik. Tenceremize yağlı kağıdımızı koyalım. Ben döküm tencere kullandım. Çelik tencere de kullanabilirsiniz. Tencereniz biraz büyük, biraz da derin olursa daha güzel kabarık, büyük bir ekmeğiniz olur. Ortasına koydum. Hamurumu mayalanmaya alacağım. Üzerini hafiften unlayıyorum. Kapağını kapatalım. Hamurumuz mayalandı gördüğünüz gibi ekmek hamurumuz. Tekrar üzerine unlayalım. Üzerine çizik atalım ki ekmeğimiz daha güzel olsun. Daha güzel kabarsın. Şekli de güzel olur. Keskin bıçak olursa daha güzel olur. Çizik atarken üzerine bastırmayalım. Hava sinmesin.
Tekrar bir kez daha geçelim üstünden. Çizimimiz ne kadar güzel derin olursa ekmeğimiz de o kadar güzel olur. Görüntüsü de güzel olur. Güzel de kabarır. Hamurumuz yumuşak olduğu için biraz kesmesi zor oluyor. Üzerine de fazla bastırmıyoruz. Tenceremizin saplarını kapatalım alüminyum folyoyla, yanmasın. Güzelce saralım. ...180 derece ısıtılmış fırınımıza verelim. Ekmeğim pişti. Önce üzeri açık pişirdim. Daha sonra da üzerini alüminyum folyoyla kapattım. Üzeri kızardıktan sonra. Bu şekilde 1 saatte pişti. Görüyorsunuz, pamuk gibi. Ekmeğimizi dilimleyelim. Fırından çıkarmaz dilimlemeyin. İlk sıcaklığı çıksın. Bir dilim daha çıkaralım. Ekmeğimizin yumuşaklığını görüyorsunuz. Pamuk gibi puf puf kabardı. Bu şekilde yapıp dondurucuya da koyabilirsiniz soğuduktan sonra. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.